Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayındayız ve Ramazan ayının en güzel tarafı tabii ki Ramazan pidesi yapmak. Ben de size ekşi mayadan Ramazan pidesi yaptım. Ekşi mayalı tam buğday ekmeğiyle. Fırından yeni çıktı, şu an dumanı üstünde. Gayet de lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi rengi tam buğday unundan kaynaklı olarak biraz daha koyu renk. Göz göz kabarmış, gayet güzel ve yumuşak. Bu da diğer yapmış olduğum pide. Sadece şekil itibariyle biraz farklı. Yine aynı malzemelerle yaptım. Aynı hamurun bezesi. Gayet dolgun, esnek. Kat kat ayrılıyor. Gayet de lezzetli, inanılmaz lezzetli. Malzemeleri açıklamalar kısmında yazdım arkadaşlar. Oradan check edersiniz. Bu görmüş olduğunuz sıfırdan hazırladığım ekşi maya. Bu mayadan size pide yaptım. Bundan önceki videom ekşi maya nasıl yapılır? Bunun püf noktalarını orada size anlatıyorum. Ve o hazırlamış olduğum ekşi mayadan da bu pideyi yaptım. Bunu 6 saat önce ya da geceden mayalıyoruz. Aktif hale getiriyoruz. Şu an beslendi. Hamurumuzu mayalamaya hazır. Mutfakta benim asistanım ikiz kızlarımdan Aylin. Bugün o bana yardımcı olacak. Evet, ihtiyacımız olan 200 gram ya da 1 su bardağı mayaya ihtiyacımız var. 1 su bardağı ılık suyu derin bir kaba koyuyoruz. Üzerine 200 gram ekşi mayamızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 1 su bardağı da ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Elenmiş 3 su bardağı beyaz unum var. Elenmiş 1,5 su bardağı da tam buğday unum var. Güzel bir harmanlıyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Yoğurma kabını alıyoruz. Ortasını açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ekşi mayalı süt ve su karışımını hamurumuzun içine koyuyoruz. Güzelce spatula yardımıyla karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Hamurumuzu 5 dakika yoğuruyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakacağız. ...30 dakikanın sonunda 1/2 çay bardağının içine, yarım çay bardağının içine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu karıştırıp hamurumuzu yoğururken yediriyoruz. Yani tuzu sonradan ilave edersek hamurumuz daha güzel mayalanmakta. Çünkü tuz ve maya ters etkiye sahiptir. Beni izleyenler bilirler, hamurumu vur çek katla tekniğiyle yoğururum. Bu teknik sayesinde hamurumuzun içerisindeki gluteni açığa çıkarıyoruz ve elastikiyetini arttırıyoruz. Aynı zamanda da hamurumuzun içine bol bol hava kabarcığı sıkıştırmış oluyoruz. Bu işlemi 10 dakika yapıyoruz. Arada böyle spatulanızla ya da hamur yoğurma kürekleriniz varsa onlarla toparlıyorsunuz. Bakın 15 dakikanın sonunda hamur gayet elastik kıvama geldi. Tezgahımıza yapışmıyor, elimize yapışmıyor. Aslında yapışkan bir hamur ama kolaylıkla elimizden kurtuluyor. İşte ekmeğinizin lezzetini arttıran, elastikiyetini arttıran yöntem budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet elastik, sakız kıvamına geldi. Hamurumuz hazır. 3-4 saat mayalamaya bırakacağız. Saat başı katlama tekniği yapacağız. Bu tekniği tam buğday unuyla yaptığım ekmek tarifinde ayrıntılı açıkladım. Oradan izlersiniz. Katlama tekniklerini yaptıktan sonra hamurumuz bu şekilde kabarıyor. 3 saatin sonunda güzelce hamurumuzun havasını çıkarıyoruz. Un serptiğimiz tezgahımıza hamurumuzu alıyoruz. Aynı zamanda bezemizi koyacağımız tepsimizde yağlıyoruz. Böyle ellerimize yapışan bir hamur, o yüzden sık sık elimizi una batırıp yardım alabiliriz. Çok fazla un kullanmıyoruz. Güzelce katlayıp bir beze haline getiriyoruz.
Ellerimizi kürek şeklinde yandan çevirerek yumak haline getirdik. Bezemizi iki eşit parçaya ayırıyoruz. Yine azar azar un yardımıyla ekmeğimizi beze haline getirdik. Böyle çekme işlemi yaparak da hamurumuzu toparlıyoruz. Şimdi ikinci bezemizi yapacağız. Aynı teknikle toparlıyoruz. Çekerek hamurumuza kavis veriyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Üzerini streç kaplıyoruz ama streçin hamurumuza yapışmaması için güzelce fırça yardımıyla zeytinyağıyla yağlıyoruz. Böylelikle hamurumuz burada 20 dakika mayalanacak. Yapışmasın, streçe yapışmasın. Çünkü çıkartırken havası söner. Bunu istemiyoruz. 20 dakika sonunda böyle görmüş olduğunuz gibi bezelerimiz 2 katına kadar çıkıyor, büyüyorlar. Yine bir fırın kağıdını tezgahımıza koyuyoruz. Altına biraz mısır unu serpiyoruz. Mısır unu aynı zamanda pidemizin yapışmasını engelleyecek ve onun altına güzel bir kıtırlık verecek. Ellerimi güzelce unluyorum. Dediğim gibi çok fazla un kullanmıyoruz. Merdane yardımıyla ben bezemizi incelteceğim. Bu arada merdanemizi de bol bol unlayacağız. İyice inceltiyoruz arkadaşlar. 1 santime kadar inceltiyoruz. Eğer açarken merdaneniz hamurunuza yapışırsa azıcık merdanenizi de unlayabilirsiniz. İyice inceltiyoruz. Gayet güzel kabaracak. Evet, 1 santime kadar pidemizi incelttik. Onu hemen fırın tepsimize alacağız. Fırın tepsimizde tepsi mayası olmak üzere üzerini örteceğiz ve 20 dakika 30 dakika ideal 30 dakika bekleteceğiz. Sıcak bir ortamda tepsi mayası olmasını bekleyeceğiz. Şimdi ikinci bezemize de aynı işlemi yapacağız. Pidelerimiz tepsi mayası olurken de fırınımızı 180 dereceye alt üst ayarda ısıtmaya başlıyoruz. Bu arada pidelerimizin üzerine sürmek için 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 ya da 2 yemek kaşığı yoğurt, arzuya göre 1 çay kaşığı un ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ve üzerini süslemek için de çörek otu ve susamımızı da hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tepsi mayası oldu. Parmak uçlarımı mısır ununa batırarak pideme istediğim şekli veriyorum. Siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Elime yapışmaması için sık sık mısır ununa batırıyorum. Siz yaparken una da batırabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz yumurtalık yoğurtlu karışıma da batırabilirsiniz. Ama ben mısır ununa batırarak yapmayı tercih ediyorum. Üzerini güzelce hazırlamış olduğumuz karışımdan sürüyoruz. Susam serpiyoruz ve çörek otuyla süslüyoruz. Evet, fırına gitmek üzere pidemiz hazır. Üzerine biraz mısır unu da serpiyorum. Çok değil. 180 derece fırınımızda 10-15 dakikada pişiriyoruz. Evet. Hatta bunu ben bir 2 dakika fazla pişirdim. Çünkü o arada diğerini hazırlamaya çalışırken unuttum onu. Siz bu kadar kızartmayın. Diğer pidemizi hazırlıyoruz. Bu sefer klasik pide şeklini veriyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yani pidemiz arkadaşlar pamuk gibi oldu. Şekil verirken parmaklarımın ucunda pamuk gibi o kabarcıkları hissediyorum. Gayet güzel mayalanıyorlar. Yine çörek otu ve susamla süslüyorum. Evet, bu da pişti. Gayet de güzel oldu. Evet,
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.